Herkese merhaba. Hadi hiç vakit kaybetmeden doğrudan konuya dalalım. Bugün hepimizin hayatına dokunan, görünmez ama aslında inanılmaz güçlü bir şeyi konuşacağız. Kendi çocukluğumuzu. Biliyor musunuz? O çok erken yaşlardaki deneyimlerimiz, yetişkinlikteki davranışlarımızı, ilişkilerimizi, hatta o en derinlerdeki korkularımızı bile devasa bir şekilde şekillendiriyor. Bu derinlemesine incelemede psikolojinin temel taşlarından modern teorilere uzanarak bu sürecin nasıl işlediğini adım adım ortaya çıkaracağız. Kendi geçmişinize doğru ufak bir keşfe çıkmaya hazırsanız başlıyoruz. Şu kışkırtıcı soruyu bir düşünsenize. Neden bazılarımız olaylar karşısında aşırı inatçı bir tutum sergiliyor? Ya da neden stresli anlarda kimimiz sigaraya, kimimiz yemeğe, kimimiz de sadece sakız çiğnemeye sığınıyor? İlişkilerimizde neden hep aynı kısır döngülerin içine düşüyoruz? Mantıklı düşünen o koca yetişkin zihnimiz direksiyon bende dese de uzmanlar arka planda ipleri elinde tutan asıl patronun o 3 yaşındaki halimiz olabileceğini söylüyor. Gerçekten inanılmaz değil mi? Peki ama bu mekanizma tam olarak nasıl çalışıyor? İşin temeline psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un psikoseksüel gelişim teorisine gidelim. Freud der ki, insan kişiliği yaşamın ilk 5-6 yılında geçirdiği evrelerle adeta tuğla tuğla inşa edilir. Her bir evre belirli bir fiziksel haz bölgesiyle bağlantılıdır. Ve asıl can alıcı nokta tam da burası. Bu evrelerin her biri aşılması gereken kendine özgü bir çatışma barındırır. Bu erken çatışmaları nasıl çözdüğümüz ya da çözemediğimiz bugünkü yetişkin karakterimizin temel taşlarını oluşturuyor. Yani eğer o evrelerden birinde takılıp kalırsak, bingo, bu durum yetişkinliğimizde bir saplantı olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim ilk bölümümüze, davranış matrisi. Çocukluktaki nedenlerin yetişkinliğimizdeki somut etkilerine yakından bakıyoruz. Ekranda gördüğünüz tabloya bir göz atın çünkü çocuklukla yetişkinlik arasındaki o doğrudan bağı harika bir şekilde özetliyor. Mesela ilk sırada oral dönem var, yani yaşamın o ilk 1,5 yılı. Eğer bir bebek sütten çok erken veya çok geç kesilirse o evrede saplanıp kalabiliyor. Yetişkinlikteki yansıması ne derseniz sigara içme, aşırı yeme, sürekli sakız çiğneme gibi ağız yoluyla tatmin arayışları. Bir de 1,5 ile 3 yaş arasındaki anal döneme bakalım. Bu dönemdeki en büyük mesele tuvalet eğitimidir. Eğer bir ebeveyn çok baskıcı veya cezalandırıcı bir eğitim verirse o çocuk ileride aşırı titiz, cimri ve kontrol delisi bir yetişkine dönüşebiliyor. Tam tersine eğitim çok gevşek bırakılırsa bu sefer de inanılmaz dağınık, vurdum duymaz bir kişilik ortaya çıkıyor. Düşünsenize, küçücük bir tuvalet eğitimi krizinin yetişkinlikte faturaları nasıl ödediğinizi bile etkilemesi çok acayip değil mi? Tabii gelişim süreci sadece fiziksel hazlardan ibaret değil. Psikanalist Erik Erikson bu tabloyu biraz daha genişleterek sosyal çevreyi ve ebeveyn tutumlarını da işin içine katıyor. Temel mesele şu: ebeveynlerimiz özgüvenimizi nasıl inşa ediyor veya maalesef nasıl yıkıyor? Yaşamın ilk 2 yılında bebeğin ihtiyaçları tutarlı bir şekilde karşılanıyorsa o kişi dünyaya karşı sarsılmaz bir temel güven geliştiriyor. Ama diyelim ki 2 ile 3,5 yaş arasında, hani şu kendi ayakkabımı kendim giyeceğim diyen o özerklik döneminde çocuğu sürekli itaate zorlarsanız, işte o çocuk yetişkinliğinde sürekli kendinden şüphe duyan, girişkenlikten tamamen yoksun biri olabiliyor. 4-6 yaş arasındaki o bitmek bilmeyen neden sorularını kısıtlamaksa onu ömür boyu sürecek bir suçluluk duygusuna hapsediyor. İş yerinde bir fikir sunarken ne kadar zorlandığınızı bir düşünün, belki de cevabı tam da bu ilk yaşlardaki aile dinamiklerinde yatıyordur. İkinci bölüm, teorinin evrimi, sosyal becerilerimiz, özgüvenimiz ve başkalarına bağlanma şeklimiz zamanla nasıl farklı yorumlanmış, gelin buna bakalım. Yıllar içinde psikolojideki bu devasa değişimi görmek çok ufuk açıcı. Eskiden sol tarafta gördüğünüz Freud'un ünlü Oedipus kompleksi çok popülerdi. Bu teoriye göre bir çocuk diğer ebeveynin sevgisini kazanmak için kendi cinsiyetindeki ebeveynle rekabet ediyor ve bu çatışmayı çözerek sosyal kimliğini buluyordu. Ancak günümüzde kaynaklar bu teorinin fazlasıyla cinsiyetçi ve çağ dışı bulunup ciddi şekilde eleştirildiğini gösteriyor. Hatta 1970'lerde Florence Rush gibi isimler Freud'un bu teoriyi bazı çocukluk çağı istismarlarının üzerine örtmek için kullandığını bile iddia etmiş. Modern psikolojide ise ibre sağ taraftaki bağlanma teorisine dönüş durumda. John Bowlby ve Mary Ainsworth gibi isimlerin şekillendirdiği bu modern bakış açısı meselenin rekabet değil, duygusal güvenlik olduğunu söylüyor. Yani yetişkinlikte sosyal ilişkiler kurma becerimiz, çocukken hissettiğimiz o duygusal güvenlik ağının ne kadar sağlam olduğuna dayanıyor. Üçüncü bölümümüz, karanlık bir örnek. Kevin hakkında konuşmalıyız filmi üzerinden çok çarpıcı bir vaka incelemesi yapacağız.
Peki o duygusal güvenlik ağı en başından kopuksa, o bağ hiç kurulamazsa ne olur? Bu durumu sinemadaki en sarsıcı örneklerden biriyle Kevin ve annesi Eva'nın hikayesiyle inceleyelim. Anne Eva'nın iç dünyası oldukça karanlık, çünkü onun için çocuk sahibi olmak arzulanmış, istenmiş bir şey değil. Tam aksine kişisel özgürlüğünün elinden alınması demek. Daha bebekliğinden itibaren bebeğini çok sert tutuyor, göz teması kurmaktan kaçınıyor, ağlamasına katlanamıyor ve onu emzirmeyi reddediyor. Yani küçük Kevin hayata o en temel güven ve rahatlatılma ihtiyacının tamamen reddedildiği, adeta duygusal bir buzdolabının içinde başlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu korkunç reddedilişin sonuçları felaket oluyor. Bebekliğinden itibaren annesinin gözlerinde zerre sevgi bulamayan Kevin, psikanalitik terimle söyleyecek olursak, annesinin arzu nesnesi olmadığını çok erken yaşta fark ediyor. Peki çocuk ne yapıyor? Annesinin gerçekte neye değer verdiğini bulup intikam alırcasına onları yok etmeye başlıyor. Mesela Eva'nın çok değer verdiği haritalarını parçalıyor. Ve kaynaklarımız burada çok önemli bir detaya dikkat çekiyor. Baba figürü de tamamen sınıfta kalıyor. Babanın pasifliği ve kural koyan bir otorite olamaması, Kevin'da toplumsal kuralları ve ahlakı içselleştirdiği süperego, yani üst benlik gelişimini tamamen bloke ediyor. O yıkıcı, empati yoksunu sosyal davranışlar işte tam da bu derin bağımsızlıktan ve sınır eksikliğinden filizleniyor. 4. bölüm. Sağlıklı kişilik gelişimi için altın kurallar. İşin karanlık tarafını gördük, peki modern ebeveynlik bu işi nasıl çözüyor? Bu karamsar örneği bir kenara bırakıp ne yapmamız gerektiğine, o uygulanabilir altın kurallara bakalım. François Dolto gibi modern psikanalistler ebeveynleri çok net uyarıyor. Çocuğunuzun arkadaşı olmaya falan çalışmayın. Bir çocuğun kendini güvende hissetmek için ona net sınırlar çizen bir yetişkine ihtiyacı vardır. Ayrıca çocuklarınızı kendi hayallerinizi gerçekleştirecek birer proje veya kendi narsizminizin bir uzantısı olarak görmekten vazgeçin. Onlar tamamen ayrı bireyler. Çok önemli bir diğer konu beden otonomisi. Ensest yasağı denilen kuralı net koymak, yani çocuğa sınırları ve bedeninin sadece kendisine ait olduğunu öğretmek, sosyal ilişkiler için hayati önem taşır. Ve son olarak çocukların o bitmek bilmeyen cinsel merakı. Farklılıkları sorduklarında onları ayıplamak veya o meşhur seni leylekler getirdiği yalanına sığmak yerine dürüst cevaplar verin. Aksi halde bu durumu korkutucu bir saplantı haline getirebiliyorlar. Burada gördüğümüz bu tablo işin özünü çok iyi anlatıyor. Bir ebeveynin asıl ve en büyük görevi çocuğu kendine bağımlı bir varlık haline getirmek değil, tam tersine onu bağımsızlığa ve öz kontrolünü sağlamaya doğru nazikçe yönlendirmektir. Temel sınırları ve kuralları öğrettiğimizde kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli ve ileride dış dünyayla sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilen bir yetişkinin temellerini atmış oluyoruz. Ve geldik son bölümümüze, iyileşme adımları. Peki, yetişkinler olarak çocukluk travmalarımızla ya da geçmişin o rahatsız edici yankılarıyla nasıl başa çıkacağız? Açık konuşalım, hiçbirimiz laboratuvar ortamında kusursuz çocukluklar geçirmedik ama yetişkinler olarak bu izlerle başa çıkmak, iyileşmek kesinlikle mümkün. Bunun için uzmanların önerdiği 2 güçlü yöntem var. İlki psikanalitik terapi. Bu yöntem biraz arkeolojik kazı yapmak gibidir. Bir terapistle beraber o bilinçaltınızın derinliklerine iner, yıllarca bastırdığınız duyguları ve çocukluk çatışmalarını gün yüzüne çıkarırsınız. Yani o "ben neden böyleyim" sorusunun kök sebebini bulursunuz. İkincisi ise bilişsel davranışçı terapi ya da kısa adıyla BDT. Bu çok daha şimdi ve burada odaklı, pratik bir yöntemdir. Bugün hangi olumsuz düşünce kalıplarını sergilediğinizi tespit eder ve günlük davranışlarınızı, ilişkilerinizi nasıl daha sağlıklı yönetebileceğiniz üzerine çalışırsınız. Yani kısacası bir yandan geçmişin o karmaşık düğümlerini çözerken diğer yandan bugünün alışkanlıklarını yeniden programlayabilirsiniz. Ve böylece bu derinlemesini incelememizin sonuna geliyoruz. Erken yaşantılarımızın bugünkü yetişkin halimiz üzerinde ne kadar muazzam bir etkisi olduğu inkar edilemez bir gerçek. O 3 yaşındaki halimiz zaman zaman gerçekten de omzumuza çıkıp direksiyonu bizden almaya çalışıyor olabilir. Ancak artık bir farkındalığınız var. Nasıl tuvalet eğitimi aldığınızı, ebeveynlerinizin tutumlarını veya geçmişinizi geri dönüp değiştiremezsiniz. Fakat kendinizi anlamayı, yüzleşmeyi ve en önemlisi iyileşmeyi seçmek tamamen sizin elinizde. Öyleyse şimdi kendinize şu soruyu sormanın tam zamanı, bugün hangi zincirleri kıracaksınız? Bizimle bu keşfe çıktığınız için teşekkürler. Merak etmeye, sorgulamaya ve kendi hikayenizi anlamaya devam edin.